Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bu açılımda aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor, buna bakacağız birlikte. İki ayrı deste hazırladım. Hangini istiyorsanız seçebilirsiniz ama benim önerim her ikisini de seçmenizden yana olacak. Çünkü bu genel bir açılım, biliyorsunuz. Bireysel, kişiye özel bir açılım değil. Sizin seçtiğiniz dışındaki desteden de bilgi almanız çok muhtemel. Bunları kaçırmanızı istemem. Ben hemen birinci destemle başlamak istiyorum. Mümkün oldukça derine inmeye çalışacağım. Aklınızdaki kişi size dair ne düşünüyor? Birlikte bakacağız. Aklınızdaki kişi, yani geçmişiniz çok uzun olabilir bu kişiyle. Hani bu bir anlık bir tanışma, böyle kısa vadeli bir şey olmayabilir. Belki birbirinize çok fazla vakit harcadınız. O size çok vakit harcadı, siz ona çok vakit harcadınız. Uzun süreli bir şeyler yaşanmış olabilir ama sizi çok fazla sıkıntıya soktuğunu görüyorum ben burada. Hatta şöyle bir şey olabilir. Şimdi para yedilisi belki işine gücüne odaklandı ve sizi saf dışı bıraktı. Hani ilişkiyi ve işi, kariyeri vesaire bir arada yürütemedi. Ya da uzun süredir bu kişiden beklentileriniz var. Bir türlü bu beklentileri yerine getirmiyor ve getirmedi. Ve bu sizi sıkıntıya soktu. Burada araba kartı belirsizliği verir. Yani bu kişi belki de o kadar çok böyle kararsız davrandı ki git geldi vesaire. Belki işte bir geldi hayatınıza, bir çıktı ve bütün bunlar, sizin beklentiniz sizi çok fazla sıkıntıya soktu. Ve bu kişi tabii ki de bunun farkında. Bu kart düştü. Alalım bakalım. Bu kişi, yani şöyle anlatacağım. Bir saniye. Şimdi burada bir sürü kupa var ve bir tanesi eksik. Bu kişi sizden her şeyi bulmuş aslında. Yani siz verici, işte gerekeni yapan, gerekeni sunan bir insansınız ki zaten burada değnek kraliçesiyle ve güç kartıyla birlikte aslında çok güçlüsünüz ve bu gücü sadece kendinize adamıyorsunuz. Yani hayatınızdaki insanı da güçlendiriyorsunuz, güçlü kılıyorsunuz. Değnek kraliçesiyle birlikte yine İletişiminiz kuvvetli, vericisiniz, kendiniz odaklı değilsiniz ilişkilerde. Karşı tarafı hatta belki de daha çok düşünüyor bile olabilirsiniz. Ve bu sıkıntılı halde bile, yani bu sıkıntılı durumda bile o diyor ki o yine güçlü durmaya çalıştı ve o bana yine ne verebiliyorsa verdi. Yani kendi dünyasında sıkıntıyı yaşadı. Yani siz kendi dünyanızda sıkıntıyı, çileyi çekiyorsunuz. Bu kişiyle ilgili bekliyorsunuz bir şeyler ama buna rağmen siz hala gücünüzü koruyorsunuz ve hala verici davranıyorsunuz onun gözünde. Fakat o, burada ona bir sürü verdiğiniz kupa varken bir tane yok ve o bir tane olmadığı için bu kişi sırtını dönüp gidiyor. Aslında bu şudur: tatminkarsız biri olabilir. Ona her şeyi sunsanız bile yine de sırtını dönüp gidebilir. Yani sıkılıyordur. İşte zaten burada belirsizlik gördüm ya. Hani bir yere bağlı kalamıyordur. Alacağını alıyordur ve uzaklaşıyordur ki zaten burada aslında çok fazla duygusal olan bir şahıs da görmüyorum ben. Yani bu şudur: ben bencilim. Ben kendim ne istiyorum ona bakıyorum. Almak istediğimi alıyorum, uzaklaşıyorum tarzında bir durum aslında. Ve sizin ona sunduklarınız aslında onun hoşuna gidiyor. Neden gitmesin ki? Yani değil mi? O kadar sıkıntı çekmenize rağmen hala onu işte hayatınıza almanız ya da ona dair çaba sarf etmeniz tabii ki de hoşuna gider. Şimdi arkadaşlar, şeytan kartını gördük, kılıç yedilisini gördük. Yani böyle bir şey görüp de yani şu gibi desteği görüp de bazıları diyor ya bu kişi işte seni seviyor, sana karşı tutkulu falan, böyle deli oluyorum yani. Hani burada niye vaat, yani niye böyle pembe, hatta bu pembe yalan da değil, neden vaat dağıtalım yani. Şimdi şöyle ya da ümit vermek gibi bir şey işte. İlişkide üçlü ilişki durumu var. Yalan, aldatma. Yani bu kişi sizinleyken hayatında bir başkası varmış bu kişinin. Hatta şuradaki bu kararsızlık, gel git durumu var ya, bundan kaynaklıymış uzaklaşması. Şimdi şeytan kartı bize
bir yandan işte cinsel çekimi verir. Yani bu kişi birine bağlı kalamıyor ve sadakatsizliği bundan kaynaklı. Cinsel çekim, başkasından hoşlanma, ona gitme, onunla bir şeyler yaşama isteği, biri ilgisini çektiğinde ona koşma gibi mevzular. Ve kılıç yedilisi. Bakın burada bir tartışma ortamı var ve akabinde bu kişi alabildiğini alıp o tartışma ortamından sıyrılıyor. Yani hatta şurada da aynı şekilde bir sürü kupa var ona verilmiş ama o sırtını dönüp gidiyor. Alıyor ve gidiyor. Şimdi şöyle, bu kişi sizinle ilgili o bana her şeyi sunuyor ve ben aslında alma verme dengesini sağlamıyorum. Sadece alacağımı alıyorum, ilgiyi, sevgiyi alıyorum ve uzaklaşıyorum diyor. Ve burada aldatma, yalan, üçlü ilişki durumu var. Yani aslında bağlılık kuramadığını görüyorum ben. Tabii bu onun karakteriyle alakalı bir durum. Para onlusuyla birlikte diyor ki ben onu gözlüyorum. Yani bu kişi sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi bir şekilde biliyor. Bilmek istediğinde direkt öğrenebiliyor. Zaman zaman merak ediyor ne yaptığınızı. Ve diyor ki o beni gözlüyor, o da beni gözlüyor. Yani siz de bu kişiyi merak ediyorsunuz, gözlüyorsunuz, izliyorsunuz. Bu böyle olmayabilir ama benim gördüğüm bu şekilde. Çünkü bu tarz insanlar ego da yapabiliyorlar. Yani kesin beni bekliyor, gözlüyor. İşte o zaten bana her şeyi verirdi ki tarzı bir duruş da sergileyebiliyorlar ama benim burada hissettiğim, diyor ki bu kişi, o beni bekliyor, o beni gözlüyor. Hatta ben ona adım atsam kesinlikle kabul eder. Şu an sıkıntı yaşıyor. Yani benimle ilgili olan beklentileriyle alakalı sıkıntı yaşıyor diyor ve benden bir adım bekliyor tarzı bir düşüncesi var. Sizin onu beklediğinizi düşünüyor. Ve tabii ki bu da onu memnun ediyor bu arada. Neden etmesin ki, değil mi? Yani bu ego tatminidir. İşte bak ne kadar seviliyorum mevzusudur. Bakın yine bekleyen birisi. Kılıç üçlüsü. Şimdi verilmiş sözler, vaatler var ve tutulmamış ve tutulamıyor da. Yine kılıç üçlüsüyle birlikte kalp kırıklığı, bu kişi sizin kalbinizi kırmış. Zaten yalan, aldatma var. Şeytan üstüne çıktı. Bizi tasdikledi, onayladı. Ve hala sizin onu beklediğinizi yine burada da düşünüyor. Vurguluyor hatta. Ya o beni bekliyor diyor. Ve ben burada bir adım görüyorum arkadaşlar. Yani tekrar bir araya gelme, sözde vaatte bulunma görüyorum. Bu kişi çok fazla düşünüyor. Ama burada mesele aslında şu. Gittiği yerde aradığını bulamadığındandır bu. Yani burada aslında bir aşk, bir sevgi, bağlılık yok. Bu kişi ilgi görmeyi, sevilmeyi, arzulanmayı, el üstünde tutulmayı seviyor. Ve sizin bütün bunları ona sunduğunuzu düşünüyor. Ve bunları tekrar almak, tekrar elde etmek istiyor. Ve bundan kaynaklı sizin onu kabul edeceğinizi de düşündüğü için tekrar burada bir adım görüyorum. Yine bir araya gelinecek bu kişiyle. Yine sözler verilecek, yine vaatler verilecek. Ama acaba bunu nasıl yapsam diye bir düşüncesi de var. Hani ne şekilde ona gitsem tarzı bir düşüncesi, adım atmayı düşünme. Ama tabii dikkat etmenizi öneriyorum yani. Bu samimi bir adım değil. Sizin beklentiniz güzel, mutlu bir yuva. Yani güzel bir ilişki. Sizin beklentiniz bu yönde. Onun beklentisi ben konfor alanımda rahat olayım. Ben istediğim her şeyi elde edeyim. Adımdan sonra şu olacak. O kişi size adım attıktan sonra. Siz mutlu olmak için ona karşı, zaten burada sizin tarafınızda hala duygu coşkunluğu var. Duygular had safhada. Siz ona karşı sunabildiğiniz her şeyi sunacaksınız. Onun beklentisi bu yönde. O ise engel oluşturan, engel koyan taraf olacak ve yine hani almak istediğini alan, verici olmaktan yana olmayan ve konfor alanına düşkün, rahat olan, yani ben almak istediğimi alayım da gerisinin bir önemi yok, ben keyfime bakayım diyen taraf olacak arkadaşlar.
Çok kendi odaklı bir şahıs. Yani kendi ne istiyor, ne bekliyor hep buna bakıyor ve tatminkarsızlık. Şimdi arkadaşlar Azize kartı bu kişiyle zaten uzun süreli bir ilişkiyi verir. Hatta Azize kartı karşı taraf, yani siz hani zaten her şeyi veriyorsunuz. Bu kart da hani o verici, o gerekeni yapan, o hayatındaki insanı yücelten, bolluk berekettir bu kart aslında. Ama şimdi burada yine tatminkarsız ve şey var. Yani hangi yöne gitsem, ne yapsam, bir yere bağlı kalamıyorum diyen, aldığıyla tatmin olmayan bir tarzda bir durum. Yani kısacası bu kişi tekrar hayatınıza girecek, girmesine, adım atacak, atmasına, ama yine kendi bildiğini okuyacağını, yine almak istediğini, alma kafasında olduğunu, tatminkarsız olacağını, siz ona ne sunarsanız sunun sadece bunları almak için size geleceğini görüyorum. Peki neden geliyor ki, yani başka kimse mi yok derseniz, başka kimse yok değil arkadaşlar. Aradığını bulamıyordur. Boşluğu doldurmak için adım atar mesela. Çünkü burada sizi çok fazla verici görüyor. Hani ve bekleyen taraf olarak görüyor. Yani sizin ona verdikleriniz onu mutlu ediyor. Ama ben burada bağlılık kuramadığını, sevgi, aşk gibi bir şey hissetmediğini, keyfi olarak adım atacağını, tatminkarsızlığını, kararsız adımları görüyorum. Bu konuda dikkat etmenizi öneriyorum. Birinci desteği seçenler. Olumsuzdu ama önemli olan doğruları, gerçekleri bilmektir ve buna göre siz de o kişiyi hayatınıza alıp almayacağınızı seçebilirsiniz. Umarım açılım size fayda sağlar arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Açılım hakkında düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Böylelikle destek olmuş olursunuz. Beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Instagram'daki açılımlardan da faydalanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Açıklama kısmında bu arada Instagram'ım var. Bakalım ikinci deste. Bakalım. Şimdi bazıları şey bekliyorlar. Şeytan gördün, kılıç üçlüsü görüyorsun. Ya bazen böyle ölüm kartı geliyor, işte şeytan geliyor, kılıç üçlüsü geliyor. Ay diyor ki bazıları. Hayatım burada işte bir de vardır ya öyle, canım hayatım. Biraz dedikodu yapalım mı? Bazıları diyor ki işte ya işte burada sana tutku var, ölüm var ama ardından güneş doğar. İşte ne bileyim falan filan. Şu insanları kandırmayın ya. Sırf bu yüzden yapıyorum bu YouTube'da bu açılımları. Yani ya da işte bunca yıldır devam ediyorum yani. Neden ya? Ne gerek var? Şey oluyor. Bazı kişiler de hep böyle olumluyu duymayı bekliyor ya. Hani ısrarla. Ya olumsuzsa olumsuzdur yani. Hani artık bunu bilerek hayatına devam etmelisin. Arkadaşlar aklınızdaki kişi biraz zor bir karakter ya. Çok böyle otoriter dedik. Sözü keskin. Hani böyle mesela bir şey istemediğinde ben bunu istemiyorum, dönüp gidiyorum diyebilen, sert, soğuk bir karakter olarak görüyorum bu kişiyi. İşiyle gücüyle falan da çok uğraşıyor aslında. Yani daha çok böyle işiyle gücüyle vesaire uğraşıyor, bir çabası var bir şeylerle ilgili. Ama hatta şöyle söyleyeceğim, ilişkinizden ziyade daha çok işine gücüne bile önem vermiş olabilir. Adaletsizlik, haksızlık yapmış size. Çok fazla tartışma var burada. Gerçek anlamda kiminiz bu kişiyle mahkeme sürecine de girmiş olabilirsiniz. Kiminiz ise bir işte adaletsizlik, haksızlık durumuna maruz kalmış olabilir. Çok fazla çatışmış, tartışma yaşamış olabilirsiniz. Bu kişi uzaklaşıyor hayatınızdan ama burada tam olarak bir unutma durumu da yok. Yani uzaklaşıyor ama yine de tekrar bir adım var. Hatta belki uzun süreli bir birliktelik var ve bir şeyler yapılmış ilişkide. Yani ben de emek harcadım diyor aslında. Ben boş değilim ya. Hani ben de emek harcadım. Hani kendi tarafından emek harcadığını düşünüyor ve tam olarak her şeyi çöpe dağıtamıyor. Ve bundan kaynaklı yine bir adım görüyorum ama akabinde yine tartışmalar var. Bu kendi içindeki tartışma da olabilir bu arada. Çok böyle çünkü düşünmeye meyilli de birisi. Aslında şu sertlikten
Tam sözümün üstü. Sertlikten sıyrılıp şu duygusallığa geçebilse her şey çok daha güzel olacak. Aklınızdaki kişi duygularını içinde saklıyor olabilir arkadaşlar. Yani burada duygu görüyorum. Size karşı hisler var ama bunları açığa vuramıyor olabilir. Şu sert baskın karakter ön plana çıkıyor olabilir. Ve bu duyguları açığa vurmadığından kaynaklı bütün sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Bu kişinin hayatında ekstra sorunlar var arkadaşlar. Bakın para üst üste geldi. Maddi sıkıntılar yaşıyor olabilir. Bir mahkeme sürecinden geçiyor olabilir. Hatta sizinle bir mahkeme durumu dediğim gibi yaşıyor olabilir ya da muhakeme ediyordur. Yani hayatımda sıkıntılarım var. Sürekli bir şeyler düşünüyorum. Ben de sorun yaşıyorum. Ben de çaba sarf ediyorum ama olmuyor. Şöyle bir şey, bu kişiden tekrar bir adım gelecek. Bir takım tartışmalar yine yaşanacak ama bu kişi sürekli düşünüyor. Yani sizi, sizinle olan durumları düşünüyor, dert ediyor. Ve burada yine para mevzusu var. Bakın arkadaşlar, burada aslında iki senaryo var, tamam mı? Birincisi bu kişi size karşı duygusal beklentileri var, istekleri var. Size karşı ilgisi, alakası var. Fakat içindekileri dışa tam anlamıyla vuramıyor ve hayatında maddi anlamda sıkıntıları var. Bir şeyleri toparlayamadığından kaynaklı böyle ilişki biraz geri planda kalıyor olabilir ve kendini açamadığı için, ama sizi düşünüyor ve dert ediyor ve sorguluyor bir şeyleri. Ve artık verici olmak istiyor. Yani sadece düşünmek değil, adım atmak ve size duygularını aktarmak istiyor. Birincisi bu. İkincisi gerçek anlamda mahkemesi olanlar için söylüyorum bunu. Bu kişiyle aranızda maddi sorunlar var ve bu kişiden maddi bir beklentiniz var arkadaşlar. Ve bu kişi size bir şeyleri öyle ya da böyle vermek zorunda kalacak. Bunu mahkemesi olanlar için söylüyorum, bakın. Arkadaşlar, sizin dengeye girmeye ihtiyacınız var. Şimdi diyor ki o beni bekliyor, biliyorum. Yani sizin onu beklediğinizi düşünüyor ve aranızda bir aşk var. Düşüncesi bu yönde. Yani bizim aramızda bir sevgi bağı var. Biz sorun yaşasak da bu bağ çözülmez. Aslında burada gerçekten sorun duyguların aktarılamaması. Bu kişi duygularını aktarmakta sıkıntı yaşıyor ama ben bu sıkıntıların bir şekilde çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü burada bir şeyler anlatacak, bir şeyler aktaracak. Yani şuradaki düşünce her neyse bunlar açığa çıkacak. Belki daha çok verici olacak. Yani sizin aslında kopmanız bir şekilde bu ilişkiye iyi gelecek. Tekrar bir araya gelme, tekrar bir aşk. Dengeye girme. Zaten iletişim kurulması lazım. Konuşmanız gerekiyor, anlatmanız gerekiyor ve o bunu sağlayacak diye görüyorum ben. Yine bir maddiyat. Maddi sorunları olabilir gerçekten bu kişinin. Ve şöyle, kupa şövalyesi. Hani bu sert karakter var ya, yumuşamaya doğru gidiyor. Ya kesinlikle burada tekrar bir iletişim. Daha böyle tatlı bir iletişim. Duyguların açığa vurulması. İlişkinin biraz daha güçlenmesi durumu söz konusu ve isteği bu yönde. Diyor ki ya ben de hani gerekeni yaptım, belki yeterince olmasa da ben de emek harcadım. Bu ilişkide bir emek var. Bu şekilde bitsin istemiyorum diyor kısacası aslında. İç dünyamda çok fazla düşünce var, açığa vuramadığım sıkıntılar var ve bunlar çözülsün istiyorum ve bundan kaynaklı adım atacak size. Zaten sizin de onu beklediğinizi düşünüyor ve size daha tatlı, daha böyle iyi ve samimi bir şekilde, yani sert değil de daha böyle duygularını belli eden bir şekilde geleceğini görüyorum. Ve tekrar bir aşk yaşanabilir. Duygular açığa çıkabilir. Daha dengeli bir şekilde ilerleyebilirsiniz bu kişiyle arkadaşlar. İkinci deste umarım fayda sağlamıştır size. Umarım memnun kalmışsınızdır. Yorumlarda buluşalım. İstek önerilerinizi, bu açılım hakkındaki fikirlerinizi iletebilirsiniz. Böylece benimle iletişim kurmuş olursunuz ve bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Beğenip abone de olabilirsiniz bu arada ve Instagram'dan açılımlardan faydalanabilirsiniz. Oradan benimle iletişime de geçebilirsiniz bu arada. Nefes almadan konuştum yine ve yoruldum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.